Selam, hoş geldiniz. Bugün akrilik boya yapacağız. Defterim sulu boya defteri ve 300 gram. Horoz çizeceğim. Öncelikle taslağımızı çıkarıyoruz. Çok detaya girmeden, çok da bastırmadan tabii ki. Ana hatları belirledikten sonra detayları yapıyorum. Küçük bir resim yapacağımız için fırçamızın 2 numarası idealdir. İlk başta sadece kırmızı renkle boyuyoruz. Yani en alt tabanı sadece kırmızı renkle boyuyorum. Ben boyamı suyla karıştırarak kullanmayı tercih ediyorum. Siz suyla karıştırmadan da kullanabilirsiniz. Ama suyla karıştırınca daha güzel etkiler olduğunu düşünüyorum ben. İkinci katımız için kırmızının bir ton koyu renk olması gerekiyor. Onu da kırmızı ve kahverengi renk ile elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz tonu yüzeyin hepsine uygulamıyoruz. Sadece belirli kısımlara uyguluyoruz. Üçüncü kat olarak kahverenginin daha ağırlıkta olduğu bir ton elde ediyorum ve onu da ikinci kattan daha geri planda bir kısma uyguluyorum. Gövdesini boyamaya geçebiliriz. Benim sarım çok parlak bir sarı. Ben daha böyle kahverengiyi anımsatan bir renk yapmak istiyorum. Onun için de kahverengiyle karıştırıyorum. İkinci kata sarı ve daha kahverengi ağırlıklı bir ton elde ediyorum. Bunu da uyguluyorum. Boya fazlalıklarını peçetemle hafifçe dokundurarak alıyorum. Üçüncü kata ise artık kahverenginin daha ön planda olduğu bir ton elde ediyorum ve onu uyguluyorum. Yine yüzeyimde fazla olan boyaları peçetemle alıyorum. En üst yüzeyime de siyahı uyguluyorum. Gövdesinin orta kısımlarına da üst kısımda ikinci katında uyguladığımız rengi uyguluyorum. Yani çok açık olmasını istemiyorum. Çok koyu da olmasını istemiyorum. Sadece orta tonlarda olmasını istiyorum. Buraya da az önceki tondan bir tık koyu olan tonu ekliyorum. Horozların böyle güneş vurduğunda çok güzel parlayan ne mavi ne yeşil ikisinin ortası olan bir tane renk var ya, onu elde etmek için yeşil ve maviyi karıştırıyorum ama ikisinden de aynı oranda koyuyorum. Tüy görüntüsü elde etmek için böyle düz bir şekilde boyamıyorum. Boyalarımın üst üste gelmesini sağlıyorum ki bazı yerler koyu olsun. Horozumuzu boyarken biraz da horozla ilgili konuşalım. Ülkemizle ilgili olan değerlerimizi de böylelikle unutmamış oluruz. Horoz Denizli ilimize özgüdür. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Yöre halkının yetiştirmek için uzun öten horozları tercih etmesiyle zamanla kendiliğinden oluşmuş bir ırkmış. Osmanlı zamanında Arnavutluk'tan getirilen uzun öten Berat horozunun Denizli'de yerli ırklarla karışmasıyla oluşturulduğu iddia ediliyormuş ama vücut yapıları olsun, renk olsun, görünüş olsun bu açılardan bir benzerlikleri yokmuş. O zaman neden böyle bir iddia atıldı bilmiyorum. Denizli çevresinde çıkarılan milattan sonra 2. yüzyıla ait yazıtlarda horoz motiflerine rastlanmış. Denizli horozlarının 1. yıldaki ötüş uzunluğu 20 ila 25 saniye aralığındaymış. Beyaz rengi gereken yerlere uyguluyorum. Denizli horozu ırkının korunması ve çoğaltılması için çalışmalar yapılmaktaymış. Yani bence de değerlerimize böyle sıkı sıkıya tutunmaya çalışmamız lazım. Ya değilse hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Bugünkü İngilizce kısmımızda biliyoruz ki Türkiye'nin uluslararası kabul görmüş İngilizce ismi Turkey'di. Turkey İngilizce'de hindi anlamına geliyor. Bu da bazen
ülkemizle ilgili dalgalara neden oluyordu. Bir sürü röportajda falan da Türkiye denince aklınıza ne geliyor diye sorulduğunda hindi diyorlardı. Ve bu da Birleşmiş Milletler'e tasarı sunuldu ve sonucunda Birleşmiş Milletler'deki adı artık Türkiye oldu. Yani artık Made in Turkey değil, Made in Türkiye ya da Welcome to Turkey değil, Welcome to Türkiye gibi kendi dilimizdeki ismimizi uluslararası alanlarda kullanabileceğiz. Bence çok da güzel oldu. Horozun ayaklarını beğenmemiştim. Evde gösterdiğimde herkes direktmen ayağına takıldığı için beğenmediler. Hazır olduğu bekliyor gibi dediler. O yüzden horozumun ayağını önce bir kapatmam gerekiyor. Tekrar boyayabilmek için. Öncelikle beyaz renkle kapatıyorum. Ardından horozun 2 tane ayağını çiziyorum. Daha öncekinde sanki tek ayak varmış gibiydi ama ikisini aynı hizada tutuyordu. Ben yandan baktığımda 2 tane ayak oluyordu ama resimde tek ayak gibi göründüğü için onu kapatıyorum ve yanına 2 taneymiş gibi görünmesi için bu şekilde yapıyorum. En alta birinci kattaki boyadığımız boyadan, bir üstüne ikinci katta boyadığımız boyadan, en üstüne de üçüncü katta boyadığımız boyadan yapıyorum. Ve kenarlarını da ya koyu renkle ya da siyahla yaparak bitiriyorum.